Istanbul! Hey, yayında mıyız? Ülkemizde festival denince özellikle de belli bir yaş grubundaysanız rock and pop'un kulaklarını çınlatmadan geçmek olmuyor. Misal ben bu festival hayatımıza girdiğinde 15 yaşındaydım. Allem ettim, kallem ettim, kendimi yırttım ama gidemedim. Diyerek siz gidemeyenleri memnun etmek isterdim ama tabii ki gittim. Diyeceksiniz ki ülkede başka festival mi yoktu o zamanlar? Vardı tabii. Baş 2000'ler, Rock İstanbul'lar geçti bu ülkeden. Daha metale kayacak olursak Rock the Nations filan da var. Bakın geçti diyorum çünkü hepsi geçip gittiler. Ama rock and pop nedense bir başkaydı. O geçip gitmedi mi? O da gitti. Gelelim rock and pop'un yıllarına. Sene 2003, Rock and Pop diye bir festival girdi hayatımıza. Festival kültürü duyduklarımızdan, yurt dışına gidenlerin anlattıklarından ibaret daha çok. Bizlerin yaşlar küçük, büyük olanlar ne olacak diye meraklı. Derken line-up'ı bir açıklıyorlar. Pet Shop Boys, The Cardigans, Suede, Simple Minds, Echo and the Bunnymen ve daha birçok yabancı ismin yanı sıra yerli sahnenin de büyük isimleri MFÖ, Athena, Duman ve diğerleri de orada. Şaşkınız, mevzu çok büyük. Bu arada bu sene Zorlu PSM Jazz Festivali de Suede ve Pet Shop Boys'u getiriyor. Hem yaşasın hem de kaçırmayın. Sene 2004. Yaşasın, ben yine oradayım. Iggy and the Stooges, The Rasmus, Deus, 50 Cent var. MFÖ ve Athena artık sabit kadro misali orada. Özlem Tekin, Kurban gibi isimler de var ve o da nesi? Havanın o güzel olduğu günlerde sen bir fırtına çık, 50 Cent sahnedeyken sen LED ekranlar bir sallan, tarihe ve Wikipedia'nın tozlu olmasa da sonsuz sayfalarına bir facia olarak geçebilirdi. Ama neyse ki geçmedi. Bu arada Mazhar Alanson'un Iggy Pop kılığında sahneye çıktığını da unutmamak lazım. Sene 2005, inanılmaz bir line-up var. Duyduğumuz andan sanatçıları görene kadar ağzımız açık kaldı. The Cure, Korn, The Offspring, Skin, Apocalyptica orada. Ki o zaman Apocalyptica yeni yeni geliyor. Hani her gün burada değiller o zaman. Bu arada DJ sahnesinden hiç bahsetmiyorum ama orası da her daim coşku dolu. Hem DJ setler hem de canlı performanslar sergileniyor. Yerli isimlerden MFÖ ve Athena'nın eksikliği gözlerden kaçmıyor. Ama Şebnem Ferah, Kurban filan herkescikler orada yine. Korn'u bindiğim gondolda havada taklalar atarken izliyorum. Sahi ya, bu festivalde Luna Park da vardı. The Cure ise 3 saat 15 dakikalık performansı ile hem sevindiriyor hem de yoruyor. Bir de üstüne yağmur yağıyor. Seneler sonra The Cure'u tekrar New York'ta izledim ve anladım ki adamların olayı bu. 1 değil, 2 değil, 3 bis yapmadan rahata ermiyorlar. Sene 2006. Muse. Placebo. Kasabian. Editors. Riemann var. Akıllarımızı niye yitirmek üzereyiz? O zamanlar Blue Jean dergisi de böyle en şaşalı dönemlerini yaşıyor. Ben hem Placebo hem de Riemann ile röportaj yapıyorum. Riemann'dan Supergirl istiyorum. Bana gülücük atıyorlar ama çalmıyorlar. Pis Riemann. Şebnem, Hayko, Duman, Vega yine büyük coşturuyor tabii. Sene 2007. Franz Ferdinand, The Smashing Pumpkins, Manic Street Preachers, maalesef ki artık aramızda olmayan Chris Cornell ve bir dönem çok dinlediğim ama şimdi nerede ne yapıyorlar hiç bilmediğim Rhythm Temptation sahnede. Teoman, Özlem Tekin, Hayko, Grip'in de yerli isimlerimiz. Sene 2009. Neden 2008 yok? Çünkü ekonomik nedenlerden dolayı 2 senede bir yapma kararı aldılar.
Moraller bozuk. Ama bozuk morali düzeltmek istercesine bir line-up ile karşımızdalar. İlk gün The Prodigy, Nine Inch Nails, Duman, Jane's Addiction, Juliette Lewis filan sahnede. İkinci gün ise Linkin Park, Kaiser Chiefs, Razorlight, Hayko filan var. O sene de şu an maalesef ki aramızda olmayan Chester Bennington ile röportaj yapıyor. Telefonla ama olsun. O sene DJ sahnesi alternatif sahneye dönüyor. Orada da ağırlıkla yerli olmak üzere bir sürü güzel isim var. Özellikle Manga ile beraber, ki bu ana sahnede olmuştu, yıllar sonra Kartel'in sahneye çıkması büyük sükse yaratmıştı o yıl. Salla, salla başı salla. Pardona buna sana yok mu bana şimdi kes tantanayı. Hani bana. Pardona buna sana yok mu bana. Hani bana. Bu arada alıştığımız mekan hezarfen değişiyor ve kendimizi bir anda betonlar içerisindeki İstanbul Park'ta buluyoruz. Bu da üzüyor. Asfalt üzerinde pişiyoruz özetle. Güneş enerjisinden yumurta pişirdim. Evet, tarihe geçtim. Şuna bak be, Allah Allah. Sene 2011. Aslında 2010'da bir umut bekliyoruz. Belki yine her sene olur diye ama yok. Yine 2 güne yayılan çılgın bir line-up var. Limp Bizkit, Motorhead, The Kooks, Travis, Moby, Skangananzi, Athena. Alternatif sahnede ise The Gaslamp Killer, Beach House, FM Belfast ve Melis Danishmand gibi isimler de bonusu. Bu arada en büyük mutluluklarımızdan biri de tekrar Hezarfen'e dönmüş olmak. Yaşasın. Sene 2013. Veda senemiz. Canlar sıkkın. Ne münasebet veda yani. İnsan gitmek de istemiyor ama işte nezaketen veda işte. Arctic Monkeys, Hurts, Duman, Editors, The Prodigy, Jamiroquai, Primal Scream var. Hatta Arctic Monkeys'in daha sonradan marşa dönüşen şarkısı Do I Wanna Know'u ilk kez orada duyuyoruz hep beraber. Alternatif sahnede Triggerfinger, Skin Red, Orva Boy, Selesu var. Bir yandan da Dream TV'den canlı yayındayız. Festival bitiyor, gözü yaşlı veda ediyoruz. Barış Manço tam da böyle zamanlar için unutamadım şarkısını yazmış zaten. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım. Ne olur anla beni diyoruz buradan Rakım Kok'a. Hakikaten de unutamadık bu festivali. Son festivalin üzerinden geçti 7 sene. Yazı ile 7 sene. Size yazayım şöyle. Ama işte insan bir umut bekliyor yine. Dolarlar, eurolar bir tarafımıza tırmalarken ne kadar mümkün olur bilinmez tabii ama belli mi olur? Hasta la vista.